Efendim herkese merhabalar. Bu hafta yeni bir kitapla yine karşınızdayız. Sizden gelen yorumlar, çok satanlar, bir de ülkemiz gençlerinin oldukça ilgisini çeken kitaplarla devam ediyoruz. Eski bir kitap, herkesin bildiği bir kitap ama satır arasının bir kez elinden geçip de tarihe not düşülmesi gerekenler arasında yer aldığını gördük. Şimdi oradan başlıyoruz. Türk solunun bir ümitsizlik romanı olarak tanıtabilirim başından sonuna kadar. Meşhur bir solcu olan, solcuların lümpen, sağcıların bir uç nokta diye bir türlü tutturamadıkları Sabahattin Ali ile beraberiz. Hayatı defalarca intihar girişiminde bulunmuş olan yazarımızın kitap okunduğu müddet boyunca sizi saran ümitsizlik algısının bir genç birey tarafından okunduğunda hangi hisleri oluşturacağını da unutmamak gerekiyor. Yani sevgili öğretmenlerimize buradan bir soru işareti bırakmak gerekiyor. Gencin en çok ümitle buluşmak istediği, ümitlerinin yeşerdiği, yeni bir hayata başlamak için her şeyini yenilemek üzerine bir hayat biçimi, biyolojisi oluştuğu yerde bu kadar ümitsizliği aşılayabilecek bir kitapla karşımızda bunların okunmasını söyleme sebebiniz olmalı değil mi? Yani bir romanı yazarken insanlar elbette onun içinde kendi duygularını verecekler. Peki bu romanı okuyan insanların bu duyguları henüz birbirinden ayırt edemezken okuyabilmeleri sonrasında neyi bekliyorsanız biz o beklediğiniz şeyin olmaması için satır arasında tarihe not düşecek derslerimizi yapmaya devam ediyoruz. Çünkü her bir kitap bir yandan da size bu duyguları alırken hangi filtreleri kullanmamız gerektiğini size anlatıyor. Çeşitli tepkiler söz konusu oluyor. Hiç tepki göstermesinler. Yazdılar, çizdiler, ortaya koydular. Ama birisinin bunu değerlendirmesi lazım. Konu sadece edebiyat değil. İçinde ne var ve bana ne veriyor? Çünkü ben bir romanı eğlenmek için okuyorsam bu başka bir şey. İçinde bana bir şeyi eğlence adı altında veriyorsa ayrı bir şey. Herhangi bir yazarın eğlencelik ya da ümitsizliğe kaydırdığı bir roman hikayesinde bir şeyler öğretme çabasından daha doğal bir şey olamaz. Sabahattin Ali'den de tutup eğlencelik, neşelik bir şey beklemiyoruz. Ama bizim çocuklarımız bunu okurken neyi almalıydı, neyi iyi anlamalıydı? Bu ayrımı doğru yapmamız lazım. Bu kitap aynı zamanda Türk solunda gönül vermiş genç kardeşlerim de vardır elbette. Hepsinin başımın üstünde yeri var. Ama bu kadar ümitsizliğe düçar bir hayat biçiminde Türk solunun da neden tökezlediğini biraz anlamaya başladığımız bir kitap olarak da ele alınması gerektiğini söyleyebilirim. Ne sol tarafında ne sağ tarafında değiliz. Sırat-ı müstakim mekanizması üzerindeyiz. Ama o mekanizmanın içerisinde bütün çocuklar bizim çocuklarımız. Solcusu, sağcısı hiç fark etmiyor. O yüzden bugün biraz da merhaba yoldaş diyerek başlamak isteriz bu hikayemize. Efendim hikayemiz bir matruşka gibi içten içe çıkıyor ama en nihayetinde bir ümitsizlik romanıyla karşımıza gelecek ki o romanın aslında o hikayenin ana karakteri Raif Efendi. Raif Efendi'nin başından geçen garip ve ümitsizlik aşısıyla dolu olan hikayesi başta birkaç argümanla merak uyandırılmaya gayret ediyor. Ama o gayretlerin hiçbiri sonuç vermiyor. Sonuçta hikayeyi anlatanı değil, biz hep Raif Efendi'yi okuyoruz. Raif Efendi'nin saf yüzü biraz dünyadan uzak. Buna rağmen bir insana tesadüf ettikleri zaman tebessüm etmek isteyen bakışları gözlerimin önünde canlanıyor. Halbuki o hiç de fevkalade bir adam değildi diyerek başlayan hikayemizde böyle kimseleri gördüğümüz zaman çok kere kendi kendimize sorarız. Acaba bunlar neden yaşıyorlar? Yaşamakta ne buluyorlar? Hangi mantık, hangi hikmet bunların yeryüzünde dolaşıp nefes almalarını emrediyor diyen Sabahattin Bey, acımak halinin nasıl olması gerektiğini öğreterek serüvenimize başlamış oluyor. Serüvenimizin içerisinde tanışma hikayesinde biraz geçiyor olacağım. Çünkü asıl meselemiz Raif Efendi'nin yaşadığı süreçteki olaylar ve Almanya'ya gidiş serüveniyle başlıyor.
Bu Almanya'ya gidiş serüveninde babasının kendisine okumak için verdiği çabayla karşılaşıyoruz. Ancak bu çabanın her tarafında Raif Efendi'yi tanımaya çalışan karakter onu çok düzgün bir isim gibi bize anlatıyor ki temel problem burada. Şimdi satır arasında anlayalım biraz. Rahatsızlanıyor Raif Efendi çalışma arkadaşının yanında. Babam rahatsız efendim, yatağından çıkamıyor, siz içeri buyurun dedi. Bunu söylerken de benim bu kibar muameleye hiç layık olmadığımı kaş ve gözleriyle anlatmak isterdi Sabahattin Ali. Her yerinde, romanın her tarafında kendini aşağılayan bir sistematikten zevk alırcasına bahsediyor. Ezilenlerden bahsediyor. Hep Türk solunun bize anlattığı gibi. Hastanın yanından çıkıp holden geçerken ortadaki büyük masanın etrafına dizilmiş gördüğüm iki delikanlı ile 15-16 yaşlarında bir genç kız birbirlerine sokularak benim arkamı dönmemi beklemeden fısıldaşıp gülmeye başlamışlardı. Gülecek bir tarafım olmadığını biliyordum diyen Sabahattin Bey aynı zamanda Türk halkının dedikodu hastalığını anlatmaktan geri durmuyor. Bu konuda elbette ki hak veriyoruz kendisine ama her seferinde üzerine dedikodu yapılan, aşağılanan hep Türk solunu anlatırcasına yapıyor bunları bize. Boncuk mavisi gözleri eşya üzerinde bir saniyeden daha fazla duramıyor ve doğduğu andan beri mahkum olduğu sebepsiz bir iç sıkıntısını aksettiriyordu derken Raif Efendi'den bahseden ana karakterimiz bize onun temel hayat biçiminde ailesiyle yaşanan düzenekteki sıkıcılığı öyle bir veriyor ki bir süre sonra sizde de bunalımlar başlıyor. Bir sanayi mektebini bitirdikten sonra dericilik tahsil etmek üzere nedense İtalya'ya gönderilmiş fakat orada ancak biraz lisan bir de mühim adam tavırları almayı öğrenmişti derken ailenin içerisindeki bir enişteden bahsetmeden geçemiyor Sabahattin Bey. Çünkü aralarda hiç detayına girmediği ama hikayede vermeye çalıştığı küçük ve ufaklı karakterlerle bizlere hayatımızda karşılaşabileceğimiz kapital düzenin adamlarını anlatmaya çalışıyor. Onların sevilmelerinin sebebinin sadece ve tek başına para olduğunu anlatmaya çalışıyor. Raif Efendi ile başlayan bu süreç onun hastalanmasıyla devam edecek birazdan. Yalnız bazı günler birdenbire vahşileşiyor. Gözleri bütün ifadesini kaybediyor. Raif Efendi'den bahsediyor karakterimiz. Küçülüyor ve kendisine hitap edildiği zaman yavaş fakat her türlü yakınlaşmayı men eden bir sesle cevap veriyordu. Böyle zamanlarında tercüme yapmayı da ihmal ediyor. Çok kere kalemi yanına bırakarak saatlerce önündeki kağıtları seyrediyordu. Raif Efendi'nin çalışma arkadaşı bir tercüme yapmakta görevli olan Raif Efendi'yi anlatırken ani vahşileşmeye onu götüren süreçte hep etrafındaki olay kurgusunda patronu bir kapitalist düzenin adamı, çevresindeki ailesinin bu kapitalist düzene uymuş yapısı olarak bize anlatırken bize Türk solunu sevdirmeye çalışacak ama ne yazık ki romanın sonunda ümitsiz bir Türk soluyla karşı karşıya kalacağız. Uzun zaman uyuyamadım. Raif Efendi beyaz örtülü yatağında kızlarının genç vücutlarıyla karısının yorgun uzuvlarından odaya yayılan havayı koklayarak ateşler içinde yatıyordu. Gözleri kapalıydı ve ruhu kim bilir nerelerde dolaşıyordu derken bizi Raif Efendi'nin hayatını öğrenmedikçe onun hakkında fikir sahibi olamayacağımızı anlatırken sol anlayışın, yoldaşların tabiri caizse derin fikirlere sahip olup onları öyle tek çırpıda anlayamayacağımızı anlatıyordu bize. Bütün basit insanlarda olduğu gibi kederden sevince, heyecandan sükunete geçiyor ve bütün kadınlar gibi her şeyi çabucak unutuyordu derken Raif Efendi'nin karısının kapital düzen içerisinde yoğrulmuş hayat biçimiyle bizi bir kötülemeye doğru götürmek istiyor ama Sabahattin Bey bunu da eksik veya yarım bırakıyor. Kim olursa olsun bir insanın yaşamakla ölmek arasındaki büyük köprüde çabalaması korkunç bir şeydi derken Sabahattin Bey bu kitapta bolca kendi intihar serüvenlerinde yaşadığı duygu durumlarını anlatıyor. Ve gençlerimiz de aynı şeyi söylemiyorlar mı? Hep bir köprünün üzerindeyim, gel gitler yaşıyorum abi demiyorlar mı? Bu gel gitler ne hikmetse
1940'lı yıllardan beri çok muhteşem hikayeler diye önümüze sunulmuş bu hikayelerde müthiş bir ümitsizlik akımıyla bize adım adım enjekte edilmeye çalışılıyor. Hasta hala yüzüme bakıyor ve gözleri büyük bir merak içindeymiş gibi parlıyordu. Çünkü acı gözlerdeydi ve gözler parlardı. Ne hikmetse Türk salonunda parlak gözler hep gözümüze sokulmaya çalışılmıştır. Sizi anlıyorum Raif Bey dedim. Evet, gayet iyi anlıyorum. Her şeyinizi insanlardan kıskanmakta haklısınız. Bu defteri yakmak istemeniz de doğru, fakat bunu bir müddet, hiç olmazsa bir gün geri bırakmaz mısınız derken karakterimiz Raif Efendi'nin yazdığı günlüğü eline geçirip o hasta yatağındayken Raif Bey'i anlamaya çalışacak. Peki olay nerede geçiyor? Raif Efendi'nin hikayesi 46. sayfada başlıyor ve sonuna kadar biz Raif Efendi'yi okuyacağız. Buraya kadarki kısmı Raif Efendi'yi tanımak adınaydı. Bir matruşka misali. Şimdi Raif Bey'e ulaştık. Olay Almanya'da geçiyor. Raif Bey babasının onu eğitmesi için Almanya'ya gönderiliyor. Ama Raif Bey babasının parasını iç ederek bir yerde çalışan kadına aşık oluyor ve o kadınla bir serüven yaşıyor, geri geliyor. Ve bizden Raif Bey'e acımamız isteniyor ve bu acınası durumun içinden de bir ümitsizlik doğuyor ki kitabı bitirdiğiniz anda her yerinizi kapsıyor ve şöyle diyorsunuz: evet, bu hayat ümitsizlik doluymuş. Olay Almanya'da geçiyor çünkü Almanya'da 1930'lu yıllarda geçen bu hikaye Almanya'nın sola kayma ihtimaline karşılık batıda yeni bir Rusya oluşumunun beklentisinin tazelenmiş duygusu verilmek isteniyor. Ezilmiş bir Raif Efendi'yi okuyoruz bu satırlarda ama hep solcuların ve yoldaşların, hep ezik insanlar gibi, ezilmiş insanlar gibi verilmesi satırlardan akıyor da akıyor. Babam bu kadar okumama kızar, bazen romanları atar, bazen geceleri odama ışık vermezdi. Ne hikmetse böyle tarihin, Sabahattin Bey biliyorsunuz Aziz Nesin'in de yakın arkadaşıdır. Ne hikmetse bunlar hep acıların çocuğudur. Bitmek tükenmez bilmez acılar ama topluma ümitvari bir şekilde solun ya da bir komünist matematiğin bize hayat katacağını anlatırlar. Neden başarısızlığı getirdiklerini bir kavramaları için bence yoldaşların bu videoyu seyretmesinde fayda var. En büyük bir acıya yüzündeki tebessümü muhafaza ederek tahammül eden bu adamın hayali beni hiçbir zaman terk etmemiştir diyerek acılarla yüzleşmeye başlıyoruz. Ve bu başlangıç noktasında biraz ilerlerken Raif Efendi'nin bir resim sergisinde, garip bir şekilde Sivaslı Raif Efendi bir resim sergisine gidiyor ve sürekli oralara takılmaya başlıyor ve bir sergide Kürk Mantolu Madonna diye bir resim görüyor. Ve bunu şöyle anlatıyor. Andreas del Sarto'nun Madonna delle Arpie tablosundaki Meryem Ana tasvirine insanı şaşırtacak kadar çok benzediği iddia ediliyor ve yarı şaka bir ifadeyle bu kürk mantolu Madonna'ya muvaffakiyetler temenni edilerek başka bir ressamdan bahse geçiyordu. Ve sonra günler boyunca bu kadını seyretmeye geliyor. Sarto'nun bu tablosundaki Meryem düşünmeyi öğrenmiş, hayat hakkındaki hükümlerini vermiş ve dünyayı istifaf etmeye, yani belirgin kılmaya başlamış bir kadındı. İki tarafında ibadet eder gibi duran azizlere değil, kucağındaki Mesih'e değil, hatta gökyüzüne de değil, toprağa bakıyor ve muhakkak bir şeyler görüyordu derken birazdan resmi çizilmiş olan bu kadınla aşk yaşamaya başlayacak olan Raif Efendi ya da Sabahattin Bey'in Türk solundaki erkek tipi gerçek manada karşısındaki kadını bir dava unsuru olarak görmeye başlıyor ki Türk solunda kadınlara yazılmış şiirler ve kadınların önemi dünya sol literatüründe bakıldığı zaman önemli bir yer addeder. Dolayısıyla kitabın bundan sonraki bölümünde kadını bir dava matematiği olarak algılamaya başlamamız istenmiyor. Onlar zaten böyle algıladıkları için solculuğu ya da inanç biçiminde, yaşam biçiminde onu kanıksadıkları için bize bu figürlerle doğal olarak böyle anlatılıyor. Ortada hep ulaşılamaz bir kadın var. Galiba Türk solu bu yüzden
hiçbir yere ulaşmaktan da kendisi istememesi sonucuyla bunlar yaşanıyor. Ramazan geceleri onun annesiyle beraber diyerek Raif Efendi Türkiye'de yaşadığı bir hikayeyi anlatıyor. Ramazan gecesi olmasına dikkat ama elinde bir fenerle teraviye gidişini seyretmek için evden kaçıp kapılarının karşısına gizlenir, fakat bu kapı açılıp dışarı vuran sarımtırak ışıkta siyah feraceli vücutlar görünür görünmez başımı duvara çevirerek benim burada olduğumu fark edecekler diye titremeye başlardım diyerek bir sol kafasının Batı dünyasında rahat ettiğini, doğuda Ramazan gibi belli kitleler içerisinde yaşanan hayat biçiminde özgür cinselliklerinden alıkonulduğu anlatılmaya çalışılır. Sarı ışık özgür cinsellik için önemli bir alt çizgidir bu arada. Efendim burada bu mevzuyu anlatıyor Türkiye'den. Biraz ilerleyelim bu aşkın hikayesini. Resimde gördüğüm kadını her vaziyette, hatta kucaktan kucağa dolaşırken tasavvur etmek mümkündü. Fakat onu böyle göreceğimi aklıma getirmezdim. Bu halinde zihnimde yaşattığım mağrur, müstahni, kuvvetli iradeli kadınla kıyas edilmeyecek kadar sarih bir zavallılık vardı. Onu demin zannettiğim gibi erkeklerle beraber sarhoş olup dans eder ve öpüşürken görsem daha iyiydi diye düşündüm. Çünkü bunları ne de olsa isteyerek yapacaktı. Kendini unutarak, kapıp koyuvererek yapacaktı. Fakat şimdi yapmakta olduğu bir işe asla istemediği meydandaydı diyerek bu sefer resimde çizilmiş kadının bir pavyonvari yerde çalıştığını görür ve birazdan o kadınla tanışacak ve onunla bir aşk serüvenine girişecektir. Yani dava dediğiniz şey ya da onların inanç biçiminde hedef olarak da adlandırılabiliriz bunu. Yoldaşların kendisine koydukları hedeflerde hep bu iş çetrefilli yerlerde ve kapital düzenin hep kucağına oturtulmuştur. Hiç ortada gözünen net bir fikir yoktur. Yani komünist matematikte hep kendisine bir düşman arayan tavır vardır. Ha, kapitalizm temiz midir diyecek olsanız elbette ki değil. Bununla kıyas edilmeyecek ne berbat tarafları var ama konumuz bu kitap olduğu için bunu ele alıyoruz. Yarınlarda da bir kapitalistin, bir sağcı kapitalistin sözlerini ele alınca sonuçta sırat-ı müstakimin hepsinden nasıl üstün bir şey olduğunu anlarız. Siz hiçbir şeyin farkında değildiniz. Gözlerinizi ara sıra rahatınızı bozan bir seyirciye çevirdiğiniz halde tanımıyordunuz. Bu dalgınlığınızda garip bir cazibe vardı derken işte burada çetrefilleşen bir sol anlayışıyla sürekli göz kaçıran ve gözleriyle bir hakikat arama serüvenini anlatır bize. Takip edilmekten hoşlanan bir kadından bahsediyoruz ki kendini şöyle ifade ediyor. Sokakta birisinin arkamdan geldiğini hissettim mi? Bütün tecessüsümü yenerek başımı çevirmemekte ısrar ederim ve bu sırada kafamdan birçok ihtimaller geçiririm. Bu şekilde nasıl geldiğimi anlamadan yol bitiverir. Çünkü gerçekten izlenmek ve takip edilmek duygusu gerçek manada sürekli önünüzde bir havuç gibidir. Stalin ve Lenin'in toplumlara gösterdiği havuç gibi. Ha bugün ha bugün derken bir türlü gelmeyen mutlulukta ezilen milyonlar, öldürülen milyonlar. Ben böyleyim işte dedi. Ben bir garip kadınım. Benimle ahbaplık etmek isterseniz birçok şeyleri tahammüle mecbur kalacaksınız der. Sanki bir solcu kardeşimizin çekeceği o çilelere işaret eder. Ve bu yandan yolda gelecek erkeği de şöyle tanımlar. Dünyada sizden, yani bütün erkeklerden niçin bu kadar nefret ediyorum biliyor musunuz? Sırf böyle en tabii haklarıymış gibi insandan birçok şeyler istedikleri için. Beni yanlış anlamayın. Bu taleplerin muhakkak söz haline gelmesi şart değil derken Türk solundaki ve dünya solundaki özellikle kadın figürüne bakan erkeğin bunu kadın olarak da görmemesi anlatılır. Biliyorsunuz ki onlarda hep bir yoldaş kafası var. Garip bir şeydir ama sevmeyi hep pavyona taşımak hep korkaklıktan olsa gerek. Sabahattin şöyle anlatır mevzuyu. O zamana kadar bütün insanlardan esirgediğim alaka, hiç kimseye karşı tam manasıyla duymadığım sevgi sanki hep birikmiş ve muazzam bir kütle halinde şimdi bu kadına karşı meydana çıkmıştı. Aranan kan bulunmuş oldu. Garip bir ruh hali yaşıyor bu adamcağız. Bir ruh ki ancak sanatla
ve sanatkarı tanımadan doyacak. Çünkü şöyle söylüyor. Birçok şeylere ihtiyacımıza ancak onları görüp tanıdıktan sonra keşfetmez miyiz? Ben de o zamana kadar ki hayatımın boşluğunu, gayetsizliğini sırf böyle bir insandan mahrum oluşumdan bulmaya başlamıştım. Yani insanın hayatında tamamlayıcı unsur yine cinsellikle örtüştürülüyor. Bir ümit mi arıyorsun hayatında? Bir heyecan mı? Bu solculuk, sağcılık fark etmez, bir hedefi mi var? Ulaştığında zevki kaçar dedikleri için belki de bugüne kadar bir türlü tadı damakta kalmıyor. Ruhlarımız için en lüzumlu, en kıymetli olan şeyleri birbirimizde bulduktan sonra diğer teferruatı görmemezlikten gelmek. Daha doğrusu büyük bir hakikat için küçük hakikatleri feda etmek daha insanca ve daha insaflı olmaz mıydı derken bedeni ve nefsi olan ruh ithamını yaptılar ve bu itham karşısında ruhu mecbur bir kalıba aldılar ve hatta ruhu iptal ettiler. Çünkü aşık olduğu kadın bir Yahudiydi Raif Bey'in. Fakat sevmek, bunu yapamıyorum dedi kadın ona. İnsanı sevgisiz kılan geçmişidir demek için bu kadar uzatmaya gerek var mıydı kitabı? Bu da ayrı bir mevzuat. Feminizmin yeni değil, bahanelerinin de yeni olmadığını kitapta Sabahattin Bey 40'lı yıllarda anlatıyor bize. Beni %100 doyurmayan, bana tam manasıyla lüzumlu görünmeyen şeyleri yapmak, beni kendi gözlerimde küçültüyor. Bilhassa tahammül edemediğim bir şey kadının erkek karşısında her zaman pasif kalmaya mecbur oluşu derken iz bırakmaya çalışıyor. Efendim biliyorsunuz Sabahattin Bey'i Atatürk dahi kabul etmeyip hapse attırırken İsmet Paşa affediyor. Yine Atatürk'e yazılmış bir şiir karşılığında İstiklalimizin 10. yılına nispet edilerek. İsmet Paşa'nın Ali ile devam ettirdiği eğitim sisteminin sebeplerinden biri bu olabilir ki Sabahattin Bey sonrasında Türk dilinin önemli bir ismi olarak kabul edilip devlet görevine alınıyor. Hiçbir kuvvete dayanmadan beni sürükleyebilecek bir erkek, benden bir şey istemeden bana hakim olmadan, beni tezlil etmeden beni sevecek ve yanımda yürüyecek bir erkek. Ama sadece yanımda yürüyecek, benimle beraber diyecek. Bu kadın bir Yahudi matematikte. Yani modern Türk kadınının temelleri sürekli bu argümanla altı çizilmeye çalışılıyor. Yanlış anlaşılmasın. Kadınların ezilmişliği değil, bir kültür değişiminin solculukla harmanlanma çabasında birazdan ümitsizlik içimizde patlayacak. Bir genç adam bunu anlamadan okuyunca yaşayacağı duygunun Türkçesi. Benim bu sözlerimi kesmeden beni fikrimden çevirmeye, ikna etmeye, yani yola getirmeye kalkmadan dinleyen ilk erkek sizsiniz derken yetiş Sabahattin diyoruz, Sabahattin yetişiyor. İkimiz de birer insan arıyoruz. Kendi insanımızı derken kafama uyarsa kalbime değil bakış açısında karşı karşıya kalıyoruz. Efendim Sabahattin'in çalışma şartlarını öğreniyoruz şimdi. Şöyle diyor. Muhakkak ki onun kabaresinde çalışmazsam bana bir baron kadar ince kur yapar ve beni kibarlığına hayran ederdi. Fakat kendisinden para alan insanlara karşı birdenbire değişiyor ve buna galiba meslek ahlakı diyor. Kazanç ahlakı dese daha doğru olacak. Yani kazancınız kadar adam olabilmenin kapitalizmle verildiğini ama doğruya ulaşabilmek için kötüleri yaşamanın da iyi bir şey olduğunu ve hep acınaklı unsurlar altında yer aldığını anlatmaya çalışıyor. Efendim lümpenlikle suçlanmıştır solcular tarafından Sabahattin Ali. Galiba bu bölümde onun altı çiziliyor. Bana sen dediniz farkında mısınız? Evet istemiyorsunuz. Ne demek teşekkür ederim. Of o kadar çok teşekkür ediyorsunuz ki. Biz şarklılar çok kibar insanlarızdır. Ne düşünüyordum biliyor musunuz? O adam sizi öptü ve ben hiç kıskanmadım. Sahi mi? Beni niçin kıskanmadığımı merak ediyorum. Uzun uzun bakıştık. İtimatla birbirimizi araya bakıştık. Bana biraz da kendinizden bahsetsenize diyerek aşk serüvenine geçiyoruz. Ama geçebilmek için altı çiziliyor. Kıskançlık şartta yoktur ve olmamalıdır. Çünkü bu matematikte yetişecek bir çocuk ancak gerçek bir doğruya kızlarla beraber yürüyebilir. Garip bir şey ama
Bu fikir yakınlığı her noktada aynı şekilde düşünmenin neticesiydi. Gerçi bunda bir tarafın fikrini kabul edip kendisine mal etmeye diğer tarafın evvelden hazır bulunmasında tesiri vardı. Fakat karşısındakinin her kanaatin doğru bulup benimsemek için vesile aramak da bir nevi ruh yakınlığı alameti değil miydi derken Hristiyan gibi görün, Yahudi gibi yaşa. İşte Yeni Sivaslı Raif Bey'in özet hikayesini okudunuz. Onun da benden hoşlandığı, beni aradığı muhakkaktı fakat arkadaşlığımızı başka sahalara götürmek için asla vesile vermiyordu diyerek saygılı bir ilişkinin sebebinin Sabahattin'in dünyasının yatakta bittiğiyle ruhunu sadece bir ilkeye bağlamasıyla ve birleşince biteceğini öğretmiş oluyorlar ki Türk solu ölünce işe yararsın mantığını çocuklarımıza 80'li yıllarda öğrettiğine biz şahidiz ama gençlerimiz görmediler. Allah da bir daha göstermesin. Aşk hiç de sizin söylediğiniz basit sempati ve bazen derin olabilen sevgi değildir. O büsbütün başka bizim tahlil edemediğimiz öyle bir histir ki nereden geldiğini bilmediğimiz gibi günün birinde nereye kaçıp gittiğini de bilemeyiz. Halbuki arkadaşlık devamlıdır diyerek aşkın bizim Türk hikaye tarihimizde en aşağılık tariflerinden birine imza atılmış olur. Bırak bu akşam olsun kendimizden ayrılalım. Farz et ki biz değiliz. Burayı dolduran bir sürü insandan biriyiz. Zaten onların da bakalım hepsi göründükleri gibi mi? İstemiyorum. Kendimi herkesin akıllısı ve duygulusu yerine koymak istemiyorum. İç ve gül. Elindeki içkiyle felsefe yapma raconu anladığım kadarıyla buradan geliyormuş. Ayık kafayla insanlar bizi anlamıyor anlayışı Türk soluna zannedersem böyle başlamış. Sabahattin iki sosyopatla dünyayı kurtarmak peşinde olsa gerek ki şu ifadelere yer veriyor. Halbuki dünyada sana aşık olmamı icap ettiğini, sana da aşık olmadıktan sonra hiç kimseyi sevemeyeceğimi, bütün ümitlerimi terk etmek lazım geleceğini gayet iyi biliyorum fakat elimde değil. Demek ki ben böyleyim. Bunu olduğu gibi kabul etmekten başka çare yok. Efendim burada Sabahattin Bey kızdan yavaş yavaş aydınlanıyor, o hayatını değiştiriyor ama kızdan ayrılarak kızı bırakıp Türkiye'ye kaçıyor. Sonra kıza aşık olduğunu zannediyor, evet aşıkmışım diyor çeşitli hikayelerden sonra ve sonra yıllar sonra kadının hamile kaldığını, ondan bir kız olduğunu, kadının da öldüğünü öğreniyor, yani bir de çocuğu doğuyor. Ve fotoğrafın sonunda çok acıklı bir şey var. Ümitsizlik şöyle aşılanıyor ve Raif Bey'e ne güzel bir şey yapmışsın dememiz bekleniyor. Nazım Hikmet'te olduğu gibi. İnsanlara kızmama imkan yoktu. Çünkü insanların en kıymetlisi, en iyisi, en sevgilisi bana en büyük kötülüğü etmişti. Diğerlerinden başka bir şey beklenebilir miydi? İnsanları sevmeme ve onları tekrar yaklaşmama da imkan yoktu. Çünkü en inandığım, en güvendiğim insanda aldanmıştım. Başkalarına emniyet edebilir miydim diyerek insanoğlunun bu serüvende ümitsiz bir yaşamla hayata bağlanabileceği anlatılırken sonda bir vahşet duygusuyla karşı karşıya kalıyoruz ki şimdi size onu anlattım. Sevgili yoldaşlar, Türk solunun bugüne kadar neden geride kaldığını merak ediyorsunuz. Ben size cevap vereyim. Hayatınızda bütün bu kurguların temellerini atan önemli isimlerden birisi olan Sabahattin Ali ve benzerlerinin size hayatınız boyunca aşılamaya çalıştığı şey hep ümitsizlik oldu. Ümitsizlikle bir şeyi başarabileceğinizi anlatmaya çalıştılar. Hep yorgun bir solcudan, hep aşağılanmış bir solcudan bahsettiler. Halbuki hayat ümittir. Peki nasıl olacak abi bu? Nereden başlanır? Türk solu nereden ayağa kalkar diye soruyorsan eğer, ben sana seccadeleri, medreseleri, mescitleri adres göstereceğim. Sen sonunda güleceksin, altta da komik yorumlar yapacaksın. Burada değil, öteki tarafta görüşürüz. Ama oraya bırakmazsan burada da muhabbetimiz iyidir. Hadi kalın sağlıcakla.